Dostlar bu amca mesela buranın güvenliği. Vietnam'da güvenlik olayı birazcık prestij meselesi. Yani bir işletmeniz var ve güvenliğiniz varsa gösteriş gibi bir şey, lüks gibi bir şey. Birçok yerim var. Ama geceleri uyumalarına izin veriyorlar. Dayı gördüğünüz gibi TikTok'ta takılıyor, sigarası da elinde. Bütün gece uyuyor. Brother, come on. Günaydın arkadaşlar. Bugün yine yeni bir gün, yeni bir şans, yeni bir doğan güneş. Sahile geldim, sabah kardiyosu yapacağım. Aynı zamanda Ramazan'dan dolayı, açıkçası Ramazan'da hiçbir şey yapmadım. Sadece orucumu tuttum. Ramazan'dan dolayı bayağıdır motor kiralamıyordum. Son günlerde bayağı bir enerjim düşmüştü ve işlerim çok biriktiği için sadece odada kilitlenip işlerimi hallediyordum. Son 10 gündür motorum yoktu. Gidiyorum motoru tekrardan geri almaya. Biraz işlerimiz var. Ramazan bitti, bugün bayram. Siz bu videoyu çok günler sonra izleyeceksiniz. Hepinizin bayramını kutlarım. Belki Kurban Bayramı'na denk gelebilir. Şeker tadında bayramlar hepinize dilerim. Böyle bir beach'te sabah kardiyosundayım dostlar. Hava çok güzel. Güneş yok ama iyi ki de yok çünkü burada kavurucu oluyor. Şu anda çok tadında. Dostlar bu arada her cumartesi yüklediğim video benim hayatımın devamı oldu. Resmen hayatım nasıl devam ediyor? Yani tatilde başladı bu böyle. Her hafta attığım video, bütün hafta hayatım nasıl geçti? Aslında onlardan bahsediyor size. Bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Her hafta hayatımda neler oluyor? Hani bana diyorsunuz ya, ne iş yapıyorsunuz? Abi senin YouTube'dan başka, vücut geliştirmeden başka, online coaching'den başka, vanneyıldırım.com'da sattığın ürünlerden başka, supplement satışından başka, spor makineleri satışından başka ne iş yapıyorsun diyorsunuz ya dostlar. Türkiye'ye döndüğüm zaman belki bu videolara onları da dahil ederim. Biraz sizi motive ederim. Size ne iş yaptığımı detaylı bir şekilde anlatırım. Birkaç tane daha iş var ayrı ayrı yaptım. Annemle birlikte ortak yaptığım bir iş var dostlar. Nakliye işi yapıyorum. Annemle birlikte nakliye işi yaptığımı biliyor muydunuz? Hayır. Bildiğiniz annemle birlikte 65 yaşındaki kadınla birlikte nakliye işi yapıyorum. Belki onlardan size bahsederim. Hayatta nasıl kendinizi kurtarırsınız? Belki onlardan bahsederim. Dostlar ben videolarımda çok fazla söylemiyorum ama bakın, like atmazsanız bu iş olmaz. Sadece benim videolarıma değil, vermeden almayı bekleyemezsiniz. Önce vereceksiniz, sonra evren size verecek. Bu bir like olur, bu bir yorum olur, bu bir para olur. Eğer cebinde 10 liran varsa 10 kuruşunu verebilirsin, 1 lirasını verebilirsin. Cebinde 10 bin liran varsa bunun 100 lirasını verebilirsin, 50 lirasını verebilirsin. Vermeden olmaz dostlar. Evrene ne kadar verici olduğunuzu gösterirseniz ondan sonra anca almayı beklersiniz. Bakın bunu unutmayın. Vermeden almayın. İstediğiniz kadar çalışın. Vermeden çok çalışırsanız çalışmaya saygısızlıktır dostlar. Neyse. Gideyim bir tıraş olayım en iyisi. Şu motoru alayım da. Vietnam'da son günler. Dostlar cidden dışarıda yemek bulamadım. Ben de eve geldim, hemen yulaf ve protein tozu yapacağım. Bari ilk öğünü böyle yapalım. Kralın yanına geldim. Güzel oldu, fena olmadı. Bu defa sakallarımı çok kestirmeyeyim dedim. Bir tık uzun bıraktım. Umarım beğenirsiniz. Dostlar sanırım Amerika'ya karşı olan savaşı yöneten adam. Baksanıza arabaların nereden geçirmişler. Helal olsun lan size.
savaşçılara oldum olası saygı duymuşumdur. Buradan bütün savaşçılara selam olsun. You combat like country? Yes, brother. Hello. Come on. Come on. Yes, it's working. Working now. Thank you. Come on. Çok güzel bir kafeye geldim çalışmak için. Double Espresso her zamanki gibi. Bilgisayarda biraz web siteye ürünler yükleyeceğim. Dostlar, Vietnam'da bakın bu şekilde dijital göçebeler çok. Bir de benim halime bakın, çamaşırları aldım. Çamaşırları yıkatmaya vermiştim. Biraz turlayacağım. Bir de dostlar, bugün Vietnam'da bir iş yaptım. Bunu da sizle paylaşayım. Bugün Vietnam'da bir spor salonuna 4 tane spor makinesi sattım. Bir tane istasyon, bir tane pack fly, bir tane dumbbell rack, bir tane de lat pull down sattım dostlar. Dumbbell rack artı dumbbell setleriyle birlikte 500 euro para kazandım bu ticaretten. Şimdi gideceğim, bugün onu takip edeceğim. İşi güzel yapalım. Farkımızı koydurtalım. Bugün de onunla uğraşacağım bakalım. Bakın burası çok güzel bir kahveci. Ve kahvaltıcı. Ben de bir kahvaltı yapmaya geldim. Làm đi, làm đi, làm đi. Ủa? Anh tưởng không? Bana 76 numarayı verdiler. Benim yerim burası. Americano ve tost. Muzlu ve fıstık ezmeli. Dostlar, bir sürü pilav. Burada yaklaşık 350 gram kırmızı et. Sarımsağım var, biraz acım var. Bunun fiyatı sadece 200 TL. Hello. My bro. Yeah. Sen my bro. Bakın görünüyor mu bilmiyorum ama kokonat kırdığı yerde 2 tane kokonat var. Bak gidiyor bir tane daha alıyor. Benim için güzelini seçecek galiba. Ha yok. Bakın 2 tane kokonat var. Bu kötü çıktı. Küçük çıktı, gitti büyüğünü ve güzelini benim için aldı. Brother, thank you. Bak güzel kokonat aldı, gördün mü? Bahşişi hak ettin ha Kero. Ama şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi dostlar. 200 liraya böyle yemek veriyorum. Bir de kokonat alıyorum. Hatta 200 lira bile değil gerçekten bu yemek. İşte bu kokonatla birlikte her gün buraya geliyorum. 3-4 defa ben bu öğünü yiyorum. Başka bir öğünde de bazen balık yiyorum. Balık da yesem, bu öğünü de yesem, balıkla birlikte de yine aynı kadro. Sadece et değişiyor, balık değişiyor. Kokonat bazen, açıkçası. Her zaman olmuyor kokonat. 200 lira ya şurası. That's why I am here. Dostlar, bu acı var ya, öyle bir acı ki yemin ederim ağzınıza girmeden acısını hissediyorsunuz. Bak böyle bir şey yok. Ben acı seven bir insanım. Her zaman burada en küçük parçasını arıyorum dostlar.
en küçük parçasını arıyorum, öyle söyleyeyim size. Ağzınıza girmeden yakıyor sizi. Çok büyük kesmişler bu defa. Ama bir tane buldum. Öyle bir tane buldum da her istediğinizde ağzınıza atamıyorsunuz. Onun bir vakti var. Şimdi dolacağım böyle pirinçle ve etle dolacağım. Onun bir vakti var. Vakti geldiği zaman atacağım. Şu anda ağzıma atsam yemeği yiyemem. O kadar acı. Bir Vietnam sahili.